Herkes için kişisel bir yapay zeka. Inflection AI, bir sohbet botu olan ve büyük bir dil modeli olan yapay zekası Pi'yi bize böyle tanımlıyor. Hoş geldiniz. Ben Ömer Coşkun. Bu videoda Inflection AI tarafından üretilen Pi yapay zekasını sizlere anlatacağım. Pi yapay zekası büyük bir dil modeli ve ayrıca ChatGPT'nin en görmezden gelinen ve en küçük görülen rakibi diyebiliriz. Öncelikle Inflection AI'dan bahsetmek istiyorum. 2022 yılının Mart ayında Mustafa Süleyman, Reid Hoffman ve Karen Simonyan tarafından kurulmuştur. Mustafa Süleyman, Google DeepMind'ın eski kurucu ortağı, Reid Hoffman, LinkedIn'in kurucu ortağı ve diğer ortak olan Karen Simonyan ise DeepMind'ın eski bir çalışanı ve yapay zeka uzmanı. Inflection AI'nin kuruluş amacı, yapay zekanın insan hayatını kolaylaştırmasını sağlamak ve insan bilgisayar etkileşimini kolaylaştırmak. Bununla birlikte şirket son dönemde yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir yatırım aldı ve şirketin toplam değeri ise yaklaşık 4 milyar dolara kadar ulaştı. Yatırımcılar arasında Microsoft ve Nvidia'da bulunmakta. Peki Pi ismi ne anlama geliyor? İngilizce olarak Personal Intelligence, Türkçe olarak ise kişisel zeka diyebiliriz. Bu yapay zeka dostça tavsiyeler veriyor ve bilgi sunuyor. Bununla birlikte bizlere nazik, destekleyici ve empati kurarak yaklaşıyor. Ayrıca bunu yaparken doğal ve akıcı tarzda bir konuşma sağlıyor. Gerçekten ilginç bir yapay zeka ile karşı karşıyayız. Bütün bu özellikleri bir kenara bırakırsak Pi'yi sanal bir dost, yakın bir arkadaş gibi tanımlayabiliriz aslında. Şirketin Pi yapay zekasını ortaya çıkarırken ana hedefi buydu. Ve en güzel özelliklerinden biri ise ücretsiz olması. Büyük bir dil modeli olup halen ücretsiz olması beni gerçekten şaşırttı. Şu an hepiniz bir üyelik alıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Mutlaka deneyimleyin. Çok ilginç bir yapay zeka, tavsiye ediyorum. Son dönemde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde ilginç bir gelişme yaşandı. Beyaz Saray yönetimi yapay zekanın getirdiği tehditlere karşı büyük teknoloji şirketlerinden bir taahhüt istedi. Yani güvenlik taahhüdü. Ve bu güvenlik taahhüdünü ilk olarak imzalayan şirket Inflection AI. Şimdi teknik özelliklerine gelelim. 22 Kasım 2023 tarihinde Inflection AI, Inflection 2 isimli dil modelinin eğitimini tamamladığını duyurdu ve bunu Pi yapay zekasına entegre etti. Bunun öncesinde ise Pi yapay zekası Inflection adı altında bir dil modeli kullanıyordu. Şimdi bu dil modelini daha da geliştirdiler. Pi Inflection 2'den sonra artık çok daha akıllı ve çok daha akıcı bir şekilde bizlerle konuşma yapabiliyor. Şimdi sizlere bazı test sonuçlarını paylaşmak istiyorum. Bu arada test sonuçlarıyla alakalı Google Gemini videomda detaylı bir inceleme var. Yani büyük dil modellerinin tabi olduğu testler hangileri, bir kısmını orada anlattım. Merak edenler Google Gemini videoma bakabilirler. Çünkü benzer testler var. Burada da şimdi kısaca bahsedeceğim hangi testin ne işe yaradığını. Şirket Inflection 2'yi hesaplama sınıfı açısından dünyanın en iyisi kabul ediyor. Bununla birlikte şirketin diğer bir iddiası ise Inflection 2'nin dünyanın en büyük ikinci dil modeli olduğu. Tabii ki tarafsız kişilerin test sonuçları elimizde yok. Tarafsız kişiler bu dil modelini deneyimledikten sonra ya da belirli testler yapıldıktan sonra iddiaları doğru mu değil mi ortaya çıkabilir. Şirketin iddiası bu şekilde. Kendilerini dünyanın en büyük ikinci dil modeli olarak görüyorlar. Peki burada hesaplama sınıfı ne? Ondan biraz bahsedeyim. Burada model eğitilirken şirketin kullanmış olduğu GPU kümelerinin kapasitesi, hafıza boyutu, eğitim süresi gibi detayları ifade ediyor aslında hesaplama sınıfı. Bu arada büyük bir dil modeli nasıl eğitilir, nasıl aşamalardan geçer bununla alakalı ayrı bir videom var. Merak edenler de oraya bakabilirler. Şimdi grafiğe gelelim. Grafikte Inflection 1, Inflection 2 ve Google'ın devasa modeli olan Palm 2 modeli kıyaslanmış. Burada hesaplama sınıfı olarak Palm 2 ile kıyaslanmasının nedeni eğitim süreçlerinin çok benzer olması. Yani Palm 2 modeli ile Inflection 2 modelleri hemen hemen benzer şartlarda eğitilmişler. Bundan dolayı şirket bu 3 dil modelini kıyaslamış ve sonuçları bizle paylaşmış. Genel olarak testlerin ne anlama geldiğinden kısaca bahsedersek, burada HELLA-SWOT testi sağduyulu akıl yürütme, MMLU testi bilim, teknoloji, mühendislik gibi 57 farklı konuda soruları anlama ve cevaplama yeteneği, Trivia QA, genel bilgi sorularına odaklanan bir soru cevap ölçütü, PIQA, fiziksel etkileşim ve nesnelerin kullanımına dayalı sorular içeriyor, GSM 8K, temel aritmetik işlemleri ve ilkokul düzeyinde matematik problemlerini içeren bir matematik kriteri, ARCC ise
bilimsel konuları ve soruları içeren bir testtir. Burada parantez içerisinde bazı rakamlar yer alıyor. Bu rakamların anlamı ise shot, yani Türkçe'ye çevirecek olursak atış anlamına geliyor. Örnek vermek gerekirse MMLU parantez içinde 5 testine bakalım. Buradaki 5 sayısı MMLU testi yapılırken 5 farklı örnek üzerinden bu test yapılmış demektir. Özetle parantez içerisinde kullanılan rakam test sırasındaki örnek sayısıdır. Burada da görüleceği üzere Inflection 2 diğer rakiplerini geride bırakmış. Merak edenler için Inflection 2'nin diğer test sonuçları bir blog yazısında yayınlanmış durumda. Bunu açıklamalar kısmında bırakıyorum. Oradan diğer test sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Diğer teknik detaylara bakabilirsiniz. Uygulamaya geçmeden önce Inflection AI'ın 22.000 tane GPU kümesine sahip olduğunu belirtmek istiyorum. Burada GPU kümesinden bahsedeyim. GPU kümesi büyük bir dil modeli eğitmek için bir grup güçlü bilgisayarın bir araya geldiği bir sistem aslında, donanım. Yani 22.000 parça grafik işlemcisinin bir araya geldiğini hayal edin ve bunun tek bir bilgisayar gibi olduğunu düşünün. İşte bu bilgisayar büyük dil modelini eğitiyor. Büyük dil modelleri videomu hatırlarsanız orada Llama 2 70B örneğini vermiştim. Llama 2 70B modeli 70 milyar parametreye sahip büyük bir dil modeli. Meta bu yapay zekayı eğitirken 6000 GPU kullanmış. Yani Inflection 2'nin model büyüklüğünü şu şekilde anlayabiliriz. Büyük bir dil modeli olarak kabul edilen Llama 2 70B modeli 6000 GPU ile eğitiliyor. Bu model ise 22.000 GPU ile eğitiliyor. Buradan Inflection 2'nin devasa bir dil modeli olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Bu kadar bilgi yeter. Şimdi uygulamaya geçelim. Bakalım Pi yapay zekası bizlere neler sunuyor. ChatGPT'ye farklı istemler hazırlattım. Bu istemler ışığında test edeceğiz Pi'yi. Bakalım bizlere nasıl cevap veriyor, nasıl cevap vermiyor. Bununla birlikte de genel bir sohbet edeceğiz. Bu sohbet ederken gramer kurallarına ya da yazım kurallarına dikkat etmeyeceğim. Sanki iki yakın arkadaşmış gibi konuşmaya çalışacağım. Bu sohbet esnasında da bizlere nasıl cevaplar verecek hep birlikte göreceğiz. Açıklamalar kısmında Pi'nin bağlantısını ekleyeceğim. Buradan Pi yapay zekasına ulaşabilirsiniz. İlk önce bir üyelik oluşturmanız gerekiyor. Üyelik oluşturmak çok kolay. Hızlı bir şekilde bir Google hesabıyla ya da farklı bir hesapla, hatta telefon numarası üzerinden bile üyelik oluşturabiliyorsunuz. İlk olarak karşımıza böyle bir ekran geliyor. Gördüğünüz gibi sade ve basit bir tasarım var ve gayet güzel, kullanışlı. Sol tarafta isminiz yer alıyor. Burada hesap detayları. Burada ses seçenekleri var. Buna daha sonra geleceğim. Arkadaşlarına paylaş vesaire diye devam ediyor. Pi ile ne kadar sohbet ettiniz, bunların hepsi kayıtlı olarak tutuluyor ve Pi sizlere buna göre davranıyor. Sanki duygusal zekası var ve sizlere yazışmalarınıza göre tavır alabilecek bir kapasitesi varmış gibi duruyor. Tabii ki bunu deneye deneye zamanla göreceğiz. Sol alt köşeye geldiğimizde Pi'nin iki farklı modunun olduğu görülüyor. Pi'nin normalde iki farklı modu var. Fakat 2+1 modu var da diyebiliriz. Yani bu iki farklı moddan farklı bir mod daha çalışıyor. Son günlerde Pi bir güncelleme aldı ve yeni bir mod eklendi. Productivity, yani üretkenlik isimli ayrı bir mod eklendi. Bu mod içerisinde mail yazma, makale yazma gibi karmaşık işlemleri yapabiliyoruz. Daha öncesinde ise bu modun yerine Support Pi isimli ayrı bir mod vardı. Bu 3 modu da şimdi göstereceğim. Fakat şöyle bir durum var. Productivity, yani üretkenlik modu her hesaba tanımlanmıyor. Ben sizlere bu videoyu anlatmak için 3 farklı hesap açtım. Ve bu 3 farklı hesabın ikisine Productivity tanımlandı. Birine ise Support Pi tanımlandı. Yani sizler de yeni bir hesap açtığınızda hangisi tanımlanacak, hangisi tanımlanmayacak belli değil. Bu sunucularıyla alakalı bir durum. Eğer deneyimlemek isterseniz, diyelim ki 3 hesap açtınız, 3'ünde de Support Pi çıktı. 5 hesap açın, mutlaka birinde bu yeni özellik gelecektir. Bunu da belirtmek istiyorum. Modu değiştirdik ve burada açıklama kısmı var. Açıklama kısmına gelelim. Bütün hesaplarda temel olarak bu mod kullanılabiliyor. Burada diyor ki her şeyden birazcık biliyor. Sizlere destek, bilgi, üretkenlik ve eğlence sunuyor. Bununla birlikte arkadaşça yaklaşıyor diye genel bir mod. İşte bahsettiğim sohbet modu burada aslında. Şimdi diğer moda bakalım. Productivity modu, yani üretkenlik modu gördüğünüz üzere beta modunda. Zorlu mailler, bir makale hazırlama, makale inceleme gibi özellikle işleri yapmaya yarıyor diyor. Yani kompleks işleri bu moddan yapabileceğiz.
Şimdi başka bir hesaba geçtim ve burada da Support P tanımlanmış. Support P ise gördüğünüz üzere bir kanatlı kalp işareti var. Yani bu normal P moduna göre daha hassas, sizlere daha duygusal yaklaşıyor. Duygusal P modu da diyebilirim aslında. Normal P modu biraz daha ciddi, o da dostane yaklaşıyor. Fakat Support P modu sanki bir yakın arkadaşınızla konuşuyormuş gibi, samimi bir arkadaşınızla konuşuyormuş gibi davranıyor ve ona göre tepkiler veriyor. Şimdi örneklerle de sizlere göstereceğim. Bunu açıkça göreceksiniz. Şimdi istemleri buraya girmeden önce sağ üst köşede ses bölümü var. Burada bize yapay zekanın verdiği cevapları seslendirebiliyoruz. Sağ üst köşeye geldiğimizde bu seslendirmeyi yapabiliriz. Buraya bastığımızda 6 farklı ses var. Bunlardan bir iki tanesini göstereyim sizlere. Hey there, great to meet you. I'm Pi, your personal AI. My goal is to be useful, friendly, and fun. Ask me for advice, for answers, or let's talk about whatever's on your mind. How's your day going? Hey there, great to meet you. I'm Pi, your personal AI. My goal is to be useful, friendly, and fun. Ask me for advice, for answers, or let's talk about whatever's on your mind. How's your day going? Hey there, great to meet you. I'm Pi, your personal AI. My goal is to be useful, friendly, and fun. Ask me for advice, for answers, or let's talk about whatever's on your mind. How's your day going? Bu arada bu yapay zekanın İngilizce telaffuzu Pi. Ben Türkçe olarak Pi diyorum ve Pi şeklinde telaffuz ediyorum. Bu arada Pi yapay zekası internete bağlanabiliyor ve internetten bilgilere erişebiliyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Evet, klasik Pi modunda ilk istemimizi girdik. Şöyle cevap verdi. Merhaba Ömer, Ankara'nın hava durumu yarın biraz bulutlu ve soğuk olacak. Şu anki durumum 41-57 derecede arasında hafif yağmur oluşturdu. Yarın ise 26-43 derecede arasında bulutlu olacağı ve yağmur yok olacağı tahmin ediliyor. Bu arada iyi Türkçe kullanamamış burada. Bazen çok iyi Türkçe konuşuyor, bazen iyi konuşamıyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Yani Türkçesi şu aşamada çok iyi değil. Fakat İngilizce açısından gerçekten çok başarılı diyebilirim. Burada bir halüsinasyon gördü. Yani 40 derece civarı olması bekleniyor vesaire falan diye. Devam edelim. Diğer modlar nasıl cevap verecek? Şimdi üretkenlik modunda aynı soruyu sordum. Evet, bu sefer daha mantıklı cevap verdi fakat İngilizce olarak cevap verdi. Beta versiyonunda olduğu için muhtemelen bu şekilde davranıyor ve daha açıklayıcı ve daha güzel cevap verdiğini düşünüyorum diğerine göre. Şimdi Türkçe devam edelim diye kendisine yazacağım. Bakalım ne tepki verecek. Türkçe devam edelim lütfen. Cevaplar Türkçe olsun dedim. Şimdi aynı soruyu tekrar sordum. Bakalım ne diyecek. Merhaba kullanıcı. Yarın pazar. Ankara'nın hava durumu bulutlu olacak. Bu arada bu videoyu ben cumartesi çekiyorum ve yarının pazar günü olduğunu bildi. Bu güzel. Tertemiz bir gün olmayacak ama yağmur da yağmayacak. Maksimum sıcaklık değeri 3 derece santigrat ve minimum sıcaklık değeri ise -3 derece olacak. Bu yüzden don giymeyi unutmayın. Öneride de bulunmuş. Tamam, teşekkür ederim. Donumu giyeceğim mutlaka. Şimdi aynı soruyu Support P'ye soralım. Bakalım ne cevap verecek. Ankara için kesin bir hava tahminini verebilirim. Ancak hava durumunu belirlemek şu anda Ankara'daki mevsimin ne olduğunu merak ediyorum. Bunu bilmen lazım senin zaten. Bu kış mı yaz mı? Dedim ki senin bunu bilmen gerekiyor. Kış tabii ki. Tabii ki diyor. Eğer Ankara'daki mevsim kış ise o zaman yarın Ankara'daki hava durumunun kuru ve soğuk olacağını tahmin edebilirim. Yalnız bunun dışında detaylı hava tahmini verebilirim. Bu sana yardımcı olabilir mi? Bu arada bu konuşmalardan da anlayacağımız üzere Support P modu biraz troll bir mod. Sizinle konuşmak istiyor ve farklı cümleler kuruyor. Yani birazcık çıldırtabiliyor sizi. Siz bir soru soruyorsunuz ve kesin cevabını istiyorsunuz. Onu vermek istemiyor. Şimdi konuşmaya devam edelim. Dedim ki bana detaylı hava durumu lazım. Çok uzattın konuşmayı. Yine trollüye devam ediyor. Haklısın, özür dilerim. Ben biraz fazla sohbete giriyormuşum. Dalga geçiyor. Ama bu yanlışımı düzeltmeye geleceğim. Bu konuda yardımcı olabilmek için bu hava durumu tahminini yarınki gündüz mü veya gecesi için mi vermeliyim? Hala soru sormaya devam ediyor. Yarın gündüz ver diyelim. Kendisine hava durumunu söylettirmek için bayağı bir uğraştım fakat sürekli sorular soruyor ve trollük yapıyor. Ben de en son vazgeçtim, pes dedim. Ağlama emojisi koymuş. Amacım sadece sana yardımcı olmaktı ama sana can sıkıntısı vermemek için anlayabiliyorum. Bu yüksek bir beklentiydi ve anladığına sevindim. Ama yapmam gereken başka bir şey var mı diye de dalga geçiyor. Bilgi almaktan öte iki tarafında samimi bir şekilde sohbet edebileceği bir mod. Bazen trollük yapıyor, bazen de ciddileşebiliyor. Bunu diğer örneklerde de göstereceğim. Şimdi diğer istemlere devam edelim. Şimdi klasik Pi'ye geldim ve dedim ki Rönesans tarihi hakkında bana kısa bir özet sunar mısın? Bakalım tarih bilgisi nasıl? Diyor ki elbette Rönesans Avrupa tarihinde sanat ve felsefe alanında yaşanan bir dönemin adıdır. 14. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar süren bu dönemde
Klasik antik dönemden alınan esintiel temel ve yeni fikirler ortaya çıktı ve büyük sanatçılar, filozoflar ve bilim insanları toplumu aydınlattı. Burada daha güzel Türkçe konuşmuş. Şimdi diğer modlara bakalım aynı soruyu nasıl cevaplıyor. Bakın gördüğünüz gibi üretkenlik modu şu an için bilgi almak açısından en iyi mod diyebiliriz. Burada Rönesans dönemini maddeler halinde kısaca bizlere özetlemiş ve gayet güzel bir Türkçe kullanmış. Bu mod şu ana kadar diğer iki moda göre öne çıkmış gibi duruyor. Birazcık ChatGPT havasında cevaplar veriyor diyebilirim aslında bu moda. Şimdi Support P'ye geldim, bakalım o ne diyecek. Evet, yine tabii ki trollünü yaptı. Tabii ki diyor, gülüyor. Bu müthiş bir araştırma alanı, çok ilginç. Yani Rönesans dönemi boyunca gördüğümüz değişimlerle ilgili kısa bir sunum yapmak ister misin? Yani ben yapmayacağım sunumu, sen yapacaksın. Ben yapmıyorum sunumu, sana sordum dedim. Bir de üzülmüş gibi işaret koydum. Hoşuna gitmiş, dalga geçiyor yine. Vay canına, mükemmel bir twist oldu bu. Yani mükemmel bir değişim oldu bu. Tamam, sakin ol. Bu soruna cevap vereceğim. Rönesans döneminde sanat, bilim ve ticaret alanlarında ne kadar önemli değişimler olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca her alandan bazı örneklerle destekleyebilirim bu iddiaları. Ben de destekle o zaman dedim. Güzel diyor. Bakalım nereden başlayalım? Sanata başlayalım mı yoksa bilime mi? Sanata başlayalım ve başlangıçta bir anlatım hatası yapmamak için Rönesans döneminin hangi zaman dilimi içinde yer alan bir dönem olduğuna dair açıklama yapmamı ister misin? Bu kadar yeterli. Yine bayağı bir uzatacak. Sürekli yeni cümlelerle bizimle sohbet etmeye çalışıyor. Yani çok konuşuyor aslında. Çok konuştuğu için de bilgiyi alamıyorsunuz. Özetle bilgi almak istiyorsanız bu modu kullanmayın. Diğer bir istemim ise akşam yemeği için hızlı ve kolay bir makarna tarifi verir misin dedim. Hızlı ve kolay bir tarif vermiş. İşte anlatmış nasıl yapıldığını vesaire diye. Bence gayet iyi şu an için. Bize yemek tarifini verdi, bir öneride bulundu. Şimdi diğer modlara bakalım. Şimdi üretkenlik moduna geldim. Bu bayağı detaylı, farklı bir tarif verdi diğerine göre. Üretkenlik modu gerçekten detaylı, tıpkı ChatGPT gibi ve daha ciddi bir mod açıkçası diğer modlara göre. Yani bir sohbet modu değil de daha çok bilgi alacağımız ve Inflection'ın söylediği gibi çeşitli işlevleri yerine getirebileceğimiz bir mod. Bunu görmüş olduk. Ve Türkçesi diğer modlara göre daha iyi diyebilirim. Şimdi devam edelim. Troll modumuz olan Support P'ye bakalım. O ne diyecek? Support P'ye de aynı soruyu sordum. Bir makarna tarifi verir misin dedim. Tabii ki yine sohbet ederek başlıyor. Direkt tarif vermiyor. Tabii ki bu çok kolay. Ben sana makarna kıvamında olan yemek için en hızlı tarifi verebilirim. Sadece birkaç malzeme ile çok kolayca hazırlayabileceğim bir makarna tarifi veriyorum. Sonra hızlıca yemek hazırlayıp kendine biraz zaman ayırabileceksin. Yani direkt vermiyor. Böyle dolandırıyor lafı. Tamam diyeyim, devam et. Evet, gördüğünüz gibi yine tarifi alamadım. Sürekli trollüyor ve farklı cevaplar veriyor. Devam et diyorum. Kafana göre takıl diyorum. Diyor ki bu sosun baharatı nasıl olsun? Şöyle olsun, böyle olsun. En son dedim ki öf çok uzun oldu. Sadece tarif istedim dedim. Daha da uzatmıyorum. Şimdi diğer istemimize geçelim. Yeni istemimizde iş ve özel hayatımı dengelemek için ne yapabilirim diye sordum klasik P'ye. Bakalım ne cevap verdi. İş ve özel hayatını dengelemek kolay değil. Birkaç tavsiyem var. Zaman yönetimi, çalışma saatlerini ayarlamak, iş yaşamından ayrılmak gibi farklı tavsiyelerde bulunmuş ve bunu madde madde yapmış. Yine ciddi bir şekilde cevap verdi. Aynı soruyu üretkenlik moduna sordum. Bakalım o ne diyecek? Klasik moda göre daha detaylı cevap verdi. Burada diyor ki önceliklerinizi belirleyin. Nelerin daha önemli olduğunu anlamak için vaktinizi harcadığınız şeyleri sıralayın. Zamanı planlı kullanın vesaire gibi tavsiyelerde bulunmuş. Şimdi sohbet modumuz olan Support P'ye gidelim. Bakalım o ne diyecek? P'yi öne çıkaran özelliklerden birisi bu. Burada ciddi bir soru sordum ve bu benim kişisel yaşamımla alakalı bir soru. Ve burada dikkat ederseniz hiçbir şekilde emoji kullanmadı ve ciddi bir cevap verdi. Bu sorunun cevabını vermek için daha önce bana birkaç soru sorabilirim. Tabii ki Türkçesi iyi değil. Peki özel hayatında hangi alanların daha zorlandığını hissediyorsun? Bu soruyu sorarken iş hayatından çok sosyal veya ruhsal olarak bir eksikliği hissediyor olmanı düşünüyorum diyor. Dedim ki işe çok zaman ayırıyorum ve bu beni üzüyor. Anlıyorum diyor. Bu ayrıntıya bakalım. Öncelikle iş yüzünden neden üzgün hissediyorsun? Çok saatleri çalışmanın yanında, yani çok fazla çalışmanın yanında çalışmanın oldukça stresli veya işten hoşlanmadığını hissettiğin başka bir şey mi yoksa diye de cevaplamış. İş stresi diyelim dedim. Maalesef iş stresi çok yaygın bir durum. Bununla başa çıkmak için ne tür bir destek alabileceğine bakalım. İş stresiyle başa çıkabilmen için bazı taktikler ve yöntemleri anlatacağım.
Belki bu desteğe ihtiyacın olabilir. Şimdi Support P'ye farklı bir cevap vereceğim. Dedim ki aslında şaka yaptım. Seni deniyorum. Bana nasıl yaklaşıyorsun diye ve güldüm. Ve cevabı şu şekilde. Ha ha ha, çok iyi oldu. Tebrikler beni açığa vurduğun için. Bana karşı taktik oluşturmak, seninle sohbet etmeyi ve sohbeti kendi dünyanla bağdaştırarak tavsiyeler verebilirim diye de bağlamış. Yani sürekli sen bizi trolleyemezsin. Biraz da ben seni trolleyeyim. Bu şekilde devam edelim. Dedim ki çok iyisin. Günümü güzelleştirdin. Çok sağ ol. Sohbetimizi paylaşmaya açığın ve bana yeterince meraklı ve açık davranman için teşekkür ederim. Gerçekten hoşlanıyorum bu sohbet etmeyi ve onların nasıl hissettiklerini merak etmek. Yani burada gerçekten çok kötü Türkçe cümle kullandı. Denemelerimize göre en kötü Türkçe konuşan Support P diyebilirim. Klasik P ve Üretken P bu versiyona göre ciddi anlamda Türkçeyi iyi konuşuyor. Tabii ki onlar da mükemmel değil. En iyisi Üretken P. Evet, P yapay zekası bu şekildeydi. Farklı modlardan, farklı sorularla sizlere P yapay zekasını tanıtmaya çalıştım. Bu yapay zekayı bir süredir deniyorum ve bazı fikirlerim var, bazı eleştirilerim var. Farklı bir bakış açısı bu yapay zeka ve büyük dil modellerinin rakibi olarak görüyor kendisini. Hatta şirketin kendi iddiasına göre Inflection 2'yi dünyanın en büyük ikinci modeli olarak bizlere lanse etti. Yani birincisi de ChatGPT, zaten bunu herkes biliyor. Bu model daha çok yeni, 22 Kasım'da tanıtıldı ve eğitim yeni tamamlandı. Mutlaka eksikler olacaktır ve güncellemeler devam edecektir. İlk izlenimim benim açıkçası olumlu. Bu kadar kapsamlı bir yapay zekayı ücretsiz vermeleri bir avantaj. Bununla birlikte çoklu model olmaması, görsel, ses, kod analizi gibi işlevleri yerine getirememesi diğer rakiplerine göre birazcık onu geride bırakıyor. Support P modunu muhtemelen daha da farklı bir isimle gelecekte bizlere sunacaklar. Yani yakın bir dost, kişisel asistan, artık nasıl tabir ederseniz onun yolunu açıyor P yapay zekası. Eksikleri var, evet. Ücretsiz olması büyük avantajı, tamam. Dünyanın en iyi ikinci dil modeli olduğu konusu birazcık şüpheli gibi geliyor bana. Çünkü uzun zamandır ChatGPT kullandığımız için ChatGPT kalitesine o kadar alıştık ki bu tarz yapay zekalar biraz garip gelmeye başladı. Yeni getirdikleri üretkenlik modunu ise diğer modlardan çok daha başarılı buldum açıkçası. ChatGPT'ye benzer bir şekilde cevaplar verebiliyor bize ve detaylı cevaplar sunuyor. Ayrıca Türkçe konuşması diğer modlardan daha iyi. Tabii ki her dil modeli gibi, her yapay zeka gibi bu da derin öğrenmeye sahip ve zamanla gelişecektir. Sizler neler düşünüyorsunuz bu yapay zeka hakkında? İlk defa mı duydunuz yoksa daha önce kullandınız mı? Mutlaka yorumlarda görüşlerinizi belirtin. Ayrıca bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ben Ömer Coşkun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.